Selamünaleyküm. Aleykümselam. Abicim hakkını evet. Biraz geç kaldım galiba. Birazcık. Ama bugünü sana nasıl anlatayım ben de bilmiyorum. Dostlarla ardı ardına programlardaydık. Hepsine de aynı güne söz vermişim. Ama sabırlı insanlar ha. Hepsinin eşref saatine denk gelmiş olabilir. Sen yine de o kadar kendine güvenme. Bir de insanların eşek saatleri var. Eşek saati? Hadi başlayalım. Abi bir şey merak ediyorum. Eşref saati nereden çıkmış? Tesadüfi bir şey midir? Yo, hesap ediyorlar. Kim hesap ediyor? Müneccim başı. Müneccim başı mı? Müneccimler fal bakmıyor muydu ya? Bir de onların başı mı varmış? Öyle değil. Necim yıldız. Müneccim yıldıza uğraşan kişi demek. Eski dönemde yıldız haritaları çıkararak gökle alakadar olmak çok yaygın bir şey. Hatta birçok matematikçinin kendisine ait rasathanesi bile var. Ulu Bey gibi. Peki bu insanlar yıldızları takip ederek ne elde ediyorlar? En başta takvimi hesap ediyorlar. Çünkü bizim eski kullandığımız takvim zaten hicri takvim. Ay döngüsüne tabi. Bunun sayesinde biz Ramazan, Kurban, bayram tarihlerini biliyoruz. Onun haricinde müneccim başının yaptığı işlerden bir tanesi de bu hesaplamayla yıldız haritaları üzerinden kıymetli zamanları belirleyip bunları padişaha tebliğ etmek. Çünkü bununla bazı kararların verileceği tarihlere karar verilir. Örnek? Mesela Sadrazam gibi veya Reisül Küttab gibi kişilerin görevlerinin tevdi edilmesi. Reisül Küttab. Yani kütüphaneler müdürü. Nasıl oldu? Güzel. Padişah mührü eşref vaktinde vermeye gayret ederdi. Bununla aslında kıymetli bir zamanla onun devrinin devam etmesini talep etmiş olurdu. Ama gaybı yalnız Allah bilir. Doğru, ama bir taraftan da insan psikolojisine, gök cisimlerini etki ettiği de modern bilimin bile kabul ettiği bir gerçek. Misal? Misal kronobiyoloji. Kronoloji. Ama neyse işte ya, kronoloji. Kronobiyoloji, insan metabolizmasının saati demek. Ay ve güneş arasında bir çekim kuvveti var. Bu çekim kuvvetinin sonucunda medcezir oluşur. Bu medcezirin en yoğun olduğu saatler olan gece 3, literatüre intihar saati olarak geçmiştir. Gece 3. Biz teheccüd vakti diye biliyorduk ama abi. İntihar vakti miymiş? Aslında şöyle, insanın intihara, isyana en meyilli olduğu vakitte Allah kulunu huzuruna davet ediyor. Gayb diyorduk abi, konuyu dağıtmayalım şimdi. Tamam, tali yoldan ana artere geri döneyim. Padişah görevi tevdi edecek, doğru. Bunun için gelenek zaten. Çünkü müneccim başılık sarayda bir statü. Müneccim başının verdiği kaidelere uymak Fatih devrinde bile evraklarda gördüğümüz bir gerçek. Ama bu gayb meselesinden dolayı buna itiraz eden insanlar da yok değil. Mesela 1. Abdülhamit sadrazama görevi tevdi edeceği zaman yazdırdığı iradede bu geleneğe uyduğunu ama diğer taraftan da gaybı yalnız Allah'ın bileceğini de kaleme ettirir. Ulu Hakan abi. Ulu Hakan. O 1. Abdülhamit değil, 2. Abdülhamit. Birincisi Beylerbeyi camisi olan Hamid Evvel Camii. Tamam abi, bu da 1. Ulu Hakan. Abi aklıma bir şey takıldı ya. Hayırdır? Düşünüyorum da şimdi az önce rasathane dedin. Rasathane yani deprem bilimi değil miydi? Hani depremleri inceliyorlardı. Depremde de vardı. Rasat, gözlem demek. Rasathane, gözlem evi demek. He. Eskiden gökteki yıldızları seyrediyorlardı, Evet. ilim için. Şimdi ise sismografik hareketleri. Sismograf. Sismografik. Yok tamam. Nasıl? Yanlış mıydı? Sismografik değil miydi o ya? Yanlış mı söyledim Halis abi ya? Sismografik değil miydi o? Doğru söyledin Tuğrul Hanım. Yeraltı hareketlerini ölçen bilim. Sismografik. Ya nelerle uğraşmışlar ya. Var ya. Yer kızıl gök mavi. O da bir yerden tanıdık geldi ama. Burayı kesebilir miyiz ya? Ürün yerleşimi oldu. Abi takvimleri ne zamana kadar müneccim başları tayin ediyor? Ulu Bey'in bir kurduğu sistem var. Bu 1800'lere kadar müneccim başlarının sayesinde devam etmiş ama 1800'lerden sonra iş onlardan çıkıyor. Artık ondan sonra devreye muvakkitler giriyor. Muvakkit yani vakti tayin eden insanlar. İlk dönemlerde hatırlarsın belki bazı camilerde güneş saatleri var, gölgeler var. Mihrimah Sultan Camii'nde vardı. Aynen. Gün içindeki namaz vakitleri o gölgeleri takip ederek tayin ediliyordu. Ama saatin yaygınlaşmasıyla beraber bu iş daha mekanik bir hale girdi. Abi önceden herkesin köstekli saat alacak durumu olmadığından mı saat kuleleri bu kadar yaygındı? Aslında ondan değil. Şu an
halihazırda gördüğümüz eski saat kulelerinin büyük kısmı 2. Abdülhamit'in tahta çıkışının 30. yılı hatırasına dikilmiştir. Ulu Hakan var yani. Ama diğer taraftan baktığımız zaman da saat her gün değişen bir şey. Dolayısıyla da insanlara her gün yeniden ilan etmenin en kolay yolu da saat kulelerine sahip olmak. Nasıl ya? Saat zaten değişen bir şey değil mi abi? Öyle değil. Eskiden gün batımı akşam saat 12'ye tekabül ederdi. Bizim Alaturka saatimizde. Akşam saat 12 olunca hava kararmaya başlar. Zaten 12'den sonra insanların fenersiz dışarı çıkması da yasak. Önceden hatırlarım da çocukken biz, babamız, annemiz akşam saati olmadan mutlaka eve dönün diye bizi tembihlerdi. Aslında oyunun paydos saati akşam ezanıydı. Önceki toplum daha namazlı bir toplum. Daha namazlı bir toplum olduğu için de günü tayin etmek, günü takip etmek o kadar zor bir şey değil. Akşam ezanı okunduğunda saat 12. Biraz önce, biraz sonra saat kulesinden zaten gidip onu düzeltirsin. Saat kulesindeki o saatleri tayin eden adamlar zaten muvakitler. Abi şimdi düşünüyorum da hakikaten zaman nasıl geçtiğini anlamıyor insan. Ya tam böyle şu işte bitsin ondan sonra derken sen namazı kılmadan yeni vaktin ezan okunuyor. Ya. İrkiliyorsun maalesef. Annemden dua isterken bazen diyorum ki anacığım dua ederken duaların arasına şunu da ekle. Zaman bereketli olsun. Yani benimle ilgili olan süreçte veya işte ailemizle olan süreçte zamanın bereketini görelim, hissedelim anacığım diye. Yani Ayşe teyzeme söyle bizim de zamanımızı bereketlendirsin diye Rabbim dua etsin. Güzel dua. Eyvallah. Eskilerin bir tabiri var İbnül Vakt olmak diye. Şimdi zamanın çocuğu demek İbnül Vakt olmak. Şimdi bununla alakalı ben konu açarım ama sonra tali yollara saptın, konu dallandı diyorsun. Ama bunun üstüne düşünülmesi gereken bir kavram. Eyvallah, kesinlikle. Hay Allah razı olsun Halis abi, ne iyi ettin ya. Işığın ısırlanmasın. Amin. Ne güzel dua. Abi Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman ecel bir zaman, kıyamet bir zaman. Asur suresi zaten Cenab-ı Hakk'ın zamana yemin ettiği bir sure. Hatırlar mısın Bursa'da Tophane'de saat kulesinin altında Ahmet Haşim'in Müslüman saati yasasına dair bir şeyler konuşmuştuk. Evet. Orada ne diyordu hatırlayalım. Eskiden bize ait olan günlerimiz ve saatlerimiz vardı. Burada saatten kastedilen şey zamanı ölçen alet değil. Zamanın bizzat kendisi. Düşününce Ahmet Haşim'e hak vermemek mümkün değil. Şimdi Hayri İrdal Tanpınar'ın romanından fırlayıp gelse de bize anlatsa saatlerimizi neye göre ayarlayacağız? Dünya döner durur durur, sen zannetme zaman durur. Küllerim yeniden beni bulur. Hem fanidir hem bakidir, Ademoğluna sakidir, gökyüzünden hakikidir, onu bile kuşatır zaman. Gölgede var neler neler, ışıkla gelir gölgeler. Gidiyor bildin aslen döner. Hem şifadır hem devadır, sabretmeyene beladır. Kaç mekanda kaç defadır, ol demeni yaşatır zaman. Bir gün sura üfletir zaman, her hesabı kapatır zaman, zaman, zaman. Erdem Ergün'ün ellerine kollarına sağlık. Kesinlikle. Kadri kıymeti bilinmeyen adamlardan. Abi Necm dedik, Yıldız dedik, yine zamanda bulduk kendimizi, gördün mü? Son başta gezidir diye bir söz var ya tasavvufta. Eyvallah. Hadi o zaman başa bir devir devran edelim. Edelim abi. Şimdi 200 yıl önce dünyada olmuş olsaydın, yıldızlar senin için ne ifade ederdi? Bir defa romantik. Peki. Ondan sonra şöyle yıldızları birleştirerek oyunlar oynanabilir. Hani birleştirme oyunları falan gibi. Neva ile çok oynuyorsunuz anlaşılan. Yani aynen bulut benzetmece, işte yıldız birleştirmece gibi. Ha bir de Neva'nın mesela Şevval Neva yıldızlarla ilgili çok güzel bir betimlemesi var. Babacığım seni yıldızlar kadar çok seviyorum diyor. Onun için de çok değerli. Sonra yön tayin ediliyor. Kutup yıldızı var, küçük ayı var, büyük ayı var. Yön tayininde de kullanılıyor. Allah
Allah Resulü nedir? Nasıl demiş? Ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine tutunsanız doğru yola iletir. Abi yıldız batıda star, hani meşhurları anlatmak için kullanılan bir tabir. O zaman adama sorarlar. Senin yıldızın kim diye. Döndük mü şimdi yeniden Müslüman saatine? Eyvallah. Müslüman saati. Yani işin bizcesi. Bize göresi. Eyvallah abi. Peki yıldızların, gezegenlerin de bizcesi var mı? Satürn, Jüpiter, Mars. Saydırtma abi hepsini işte yani. Var. Ülker var. Mehmet Akif'in Asım'ın Nesin'de söylediği 7 kandilli Süreyya var. Var da var. Ama şimdi saat biraz ilerledi. Sen de bana hepsini saydırma. O zaman demir almak günü gelmişse zamanlar. Dur. Ne oldu? Geldik mi? Nereye? Yani o vakte geldik mi? Hangi vakti? Kapanışa ya. Yani evet. Abi hazır güzel şiir okuyorsun. Şiir okuyacaksın anlaşılan. Böyle garip kapanış cümleleri de yok. Ben gideyim neyi alayım? Geleyim, üfleyelim. Peki. Sessiz sakin bitirelim. Olur. Olay çıkmasın. Tamam. Tamam, ben gidiyorum. Evli keyfe keyif verilmiş. Yok, kahve mi kaynadı? Yok, fincana bilmem ne oldu. Ne gerek var abi ya? Yahya Kemal. Yahya Kemal iyidir. Yahya Kemal candır. Artık demir almak günü gelmişse zamandan, meşhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Hiç yolcusu yokmuş gibi, sessizce alır yol. Sallanmaz o kalkışta, ne mendil ne de bir kol. Rıhtımda kalanlar bu seyahatten elemli. Günlerce siyah ufka bakar, gözleri nemli. Bir çare gönüller, ne giden son gemidir bu. Hicranda hayatın ne de son matemidir bu. Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler. Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler. Birçok gidenin her biri memnun ki yerinden birçok seneler geçti. Dönen yok seferinden.